Tatlımıza başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimi hazırladım. 1 çay bardağı dolusu sütümüz var. Kabımıza boşaltıyoruz. 1 yumurta. Çay bardağının 3'te 1'i oranında su. Yarısına kadar bile değil arkadaşlar. Biraz daha alt kısımda 3'te 1 oranında ekledik malzememize. Yine 3'te 1 çay bardağının 3'te 1 oranında sıvı yağımızı da ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz. Hamur kabartma tozunun da bir paketin yarısını kullanacağız arkadaşlar. Kaşığıma döküyorum. Kaşığımda oranını görüyorsunuz. Yeterli bizim için. Kalan paketteki kabartma tozunu keki için kullanacağımız için ayırıyoruz. Kaşığımızla malzemelerimizi biraz karıştıracağız. Bu arada arkadaşlar ben örgücüyüm. Örgü kanalım var ama ülkemizin ekonomik şartlarında baklava fiyatı çok pahalandığı için her türlüsü size 2 çeşit tatlım var. Bir tanesi bu kekli baklava, bir tanesi de normal baklava. İkisini de anlatım yapacağım. Malzemelerimizi biraz karıştırdıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Unumuzu su bardağıyla ölçeceğim ama her unun kıvamı farklı olduğu için kontrollü şekilde un ekleyin. Pasta hamurlarında söylendiği gibi kulak memesi yumuşaklığında bir hamur lazım bize. Şimdilik biraz böyle kaşığımızla karıştırıyoruz. Daha sonra elle yoğurma yapacağız. Ayrıca ben eldiven sevmiyorum, kokusunu sevmiyorum. O yüzden lütfen yorumlarda eldiven için beni eleştirmeyin. İkinci su bardağı dolusu unu da ekledim. Devam ediyorum karıştırmaya. Hamuru çok önemli olduğu için hamurunu özenle yoğuracağız arkadaşlar. Beni merak eden takipçilerim, örgü yorumlarında soranlar için de söyleyeyim. Ben Orta Anadolu'dan, Nevşehir'den bir örgücüyüm. Benim bulunduğum şehirde ve köyümde yufka oldukça yaygın arkadaşlar. Hamur ve yufka açma konusunda bize küçükken öğretirler. Bu arada 3. bardak unu doldurdum. Hepsini eklemedim arkadaşlar. Yarısını bıraktım 3. bardağın. Gerek oldukça ekleyeceğiz. Bu söylediğim yufka konusunda ve hamur konusundaki becerimi de bir dahaki baklavamda size göstereceğim inşallah. Kaşığımızı bırakacağız. Ve elle devam edeceğiz artık. Hamurumuzu toplayarak yoğuruyoruz. Bu arada diğer kalan unumdan 3. bardağımdan biraz daha ekledim. Hamurumu da toplamaya başlıyorum. Sert olursa açamayacağımız için 3. bardaktaki unumu kontrollü şekilde ekleyeceğim. yoğurma kabından
hamurumu tamamen alıyorum. Ve henüz cıvık olduğu için kalan unumuzu da 3. bardaktaki unumuzu da hamurumuza ekledik. Çok da dolu dolu değildi. Normal halinde 3 bardak un kullandık. Hamurumun kıvamı iyi arkadaşlar. 3 bardak yeterli oldu. Şimdi tezgahıma alacağım hamurumu ve yaklaşık 10 dakika yoğuracağım. Yoğurma şeklim sürekli beze alır gibi hamuru dıştan içe doğru sürekli bu şekilde pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuracağım. Hamurunuz tezgaha yapıştığında veya bu şekilde biraz daha kıvam alması için ara sıra bu serpelediğim gibi un serpeleyebilirsiniz. Bu unla birlikte yeterli oldu benimki. Artık yapışmayacaktır. Özellikle bu kısımlarını da çekiyorum ki ununuz veya malzemeniz yumurtanın büyüklüğü etkilediği zaman un serpeleyerek bu şekilde hamurunuza kıvam aldırabilirsiniz. On dakika yoğurup devam ediyorum. Tamamladık hamurumuzun yoğrulmasını. Şimdi 2 eşit parçaya böleceğiz. İki eşit parçaya böldükten sonra tezgahıma yine birazcık un ekliyorum ve hamurumu uzun bir şekile dönüştürüyorum. Bu parçadan 10 tane bezi yapacağım arkadaşlar. Beze yapacağım. Bizde bezi denir. Söylediğim gibi ben Orta Anadolu'dan ve bir köyündenim. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncusu. Bu parçamı da diğerlerini küçük olanları eşitlemek için kullanacağım. Diğer parçamı da birazcık un serpeliyorum. Unumu serpeledikten sonra bezeler için uzun hale getiriyorum. Daha sonra ikinci parçamı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Diğer parçamızı da, kalan parçamızı da küçüklere ekleyerek eşitliyoruz. Ayırdığım parçaları tek tek avuç içinde yuvarlayarak pürüzsüz bir halde bezeye dönüştürüyorum arkadaşlar. Bezelerimiz ceviz büyüklüğünde. Hatta böyle çok büyük değil, küçük bir ceviz büyüklüğünde olacak. Tamamını beze şekline getirdikten sonra büyüğünü küçüğünü eşitleyebilirsiniz. Büyüklerden alıp küçük parçalara, küçük bezelere ekleyebilirsiniz. Bu arada hamur kesici kullanmadım çünkü tezgahımı çizmek istemiyorum.
Tamamını beze yapıyorum. Yaptığım bezeleri unuma batırarak altları alta gelecek şekilde kabıma yerleştiriyorum. 10-10 ikisini ayrı ayrı kabıma yerleştirip üstüne ıslak bez örtüp 1 saat dinlendireceğim arkadaşlar. 1 saat sonra bezelerimizin açımı ile devam edeceğiz. Hamurumuz 1 saat dinlendi arkadaşlar. Bezelerimizi açmaya başlayacağız. 5 tanesini alıyorum. Hamurumuzu nişasta ile açacağız. Nişastamız arkadaşlar mısır nişastası. Düzeltiyorum elimle biraz. Yemek tabağı büyüklüğünde açacağım. Yeterli bizim için. İlk hamurumu açtıktan sonra bir miktar nişasta serpiyorum ve yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci bezemi alıyorum, düzeltiyorum. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar. 5 tane ayırıp açmaya başlayacağız. 5 tane bezemi alıyorum. Daha sonra nişastamı da hazırladım. Nişastamın mısır nişastası olacak. Nişastanız buğday nişastasıyla biraz sert olur arkadaşlar. Tabağımıza da koyduk nişastamızı. Bezelerimi ilk önce birazcık elimde açıyorum. Nişasta serpiyorum. Üçüncüsü. Dört ve beşincisi. Açması da oldukça kolay. Acemiler bile açabilir. Yemek tabağı büyüklüğü olana kadar yufkamızı açıyoruz. Oklavamı söylemeyi unuttum. Normal oklava arkadaşlar. Çok ince değil. Yeterli büyüklüğe gelince biraz daha nişasta serpiyorum. Büyüklüğü de yufkamın benim karışım 21 santim arkadaşlar. 22 santim genişliğinde büyüklüğünde olana kadar açtık. İkinci bezemi alıyorum. Açmaya başlıyorum. İkincisinin de büyüklüğü yeterli. Diğerinin üzerine yerleştiriyorum. Yine birazcık nişasta serpip yayıyorum. Üçüncüsü.
Yine nişastamızı ekliyoruz. Dördüncüsünü de yerleştiriyoruz diğerlerinin üzerine ve nişastamızı ekliyoruz. Beşinci bezemi alıyorum. Şeklini düzeltip nişastasını ekliyorum ve açmaya başlıyorum. Diğerlerinin üzerine yerleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört ve beşincisi. Tekrar nişasta ekliyorum. Sonuncu katına da tezgahımızdaki nişastaları topluyoruz artık. Ve hepsini birlikte tepsimin büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum. Çarpmadan açmaya çalışacağım arkadaşlar. Acemiyim mutfak çekiminde. Bu yüzden ve gördüğünüz gibi küçücük bezelerimiz oldukça güzel açıldı. Yeterli bizim için. Tepsimizi alıyoruz. Tepsimizde tam baklava tepsisi, çok küçük değil. Elimle ölçtüğümde çapı yaklaşık 43 santim. 43-44 santim. Tepsime yerleştirip devam ediyorum. Tepsimize yerleştireceğiz ama hamurumuz çok güzel açıldığı için birazcık fazlası var arkadaşlar. Kenarlarından azıcık, bir kısmından fazlasını çıkaracağım. Ve bu hamurumu da yerleştireceğim tepsime. Kestikten sonra 4'e katlıyorum. Tepsime alıyorum. Beş yufkayı tepsiye yerleştiriyorum. Çok da küçük olmayacak arkadaşlar. Kenar kısımları boş kalmaması için.
Fazla olan yufkanızı da ara ara bu kısımlara atabilirsiniz. Orta kısmına. Şimdi diğer bezelerimi de açacağım. 10 tanesini tepsiye yerleştireceğim. 10 tanesini açıp oklavama sarıp daha sonra anlatıma devam ediyorum. Tepsimizde 10 yufkamız var arkadaşlar. 10 yufkamızı da beşer beşer hazırladım. Bu yufkaları da tepsiye göre açacağım. Daha sonra oklavama sarıp bekleteceğim. Oklavamızda beklerken biz tatlımızın kekini yapacağız. Yufkalarımı tepsiye göre açıp devam ediyorum. Açtık yufkalarımızı, 5 tanesi, diğer 5'i de oklavamızda üst üste yerleştiriyorum. 10 tane yufkamız oldu. Hepsini yine üzerine bırakıyorum. Tepsiden 1 santim fazla olarak yine fazlasını yufkanın kesiyorum. Alıyorum fazlasını. Daha sonra oklavama sarıp bekleteceğim. Keki için malzemeleri hazırlayıp devam ediyorum. Kabımızı hazırladık. Kekimiz için malzemelerimiz 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı un, 1,5 paket kabartma tozu. Bir tanesini hamur için kullandığımız yarım paket, diğeri de tüm paket arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Yumurtalarımızı ekliyoruz. İkinci sırada şekerimiz var. Şekerimizi ve yumurtamızı biraz karıştırıyoruz. Çok karıştırma veya uğraş gerektirmeyen bir kek olacak. Şekerle yumurta karıştıktan sonra cevizimizi ekliyoruz. Unumuzu da ekliyoruz. 1 su bardağı un. Evde yaptığınız keklerin kıvamında bir kek olacak. Çok koyu değil, çok böyle akışkan da olmasın. Son olarak kabartma tozumuzu ekliyoruz. Tatlımızı alıyoruz. Tepsimizi
hazırladığımız keki 10 tane yufkamızın üzerine eşit şekilde tepsimize yayılacak şekilde ekliyoruz. Kekimi yerleştirip devam ediyorum. Kekimi düzelttim. 10 yufkamı da üzerine katladım arkadaşlar. Oklavayla yerleştirdim. Şimdi kesmeye başlayacağız. Kesmek için bir yuvarlak tabağımız var. Tabağımızın çapı 21 santim. Orta kısma yerleştiriyorum. Daha sonra tabak kaymayacak şekilde hafifçe tutarak kesmeye başlıyorum. Tabağımızı alıyoruz. Orta parçayı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer yönden de kesip tamamlıyorum 4'e bölmeyi. Bu parçalarımı 2'ye böleceğim. Kenar kısımları da üçgen olacak şekilde keseceğim. Tepsinin kenarından bıçağımı tutuyorum. Alt kısma doğru daraltarak kesiyorum. Özellikle yufkayı fazla yapmamın sebebi kestiğim zaman biraz daha yerleşeceği için tepsiden birazcık büyük açtık. Kenar kısmının kesimini tamamladıktan sonra orta kısımdaki parçalarımı da bölüyorum. Devam ediyoruz. Malzemeleri hazırlayıp yağ kısmına geçtik. Yağ ekleyeceğiz tatlımıza. Daha sonra da fırınlayacağız. Yağımızda arkadaşlar 1,5 bardak, 1,5 su bardağı yağımız var. Isıtmadan olduğu gibi çiğ şekilde dökeceğiz. Gezdirerek döküyorum tatlımın üzerine. İkinci olarak da yarım bardak olan kısmı döküyorum. Fırınımızda kek ayarında pişirmemiz gerekecek. Ben 180 derecede kızartacağım. Tatlımız kızarırken biz şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz için malzemelerimizi hazırladık. 3 su bardağı şekerimiz var arkadaşlar. Birincisi, iki ve 3 bardak. 3 bardak şekerden sonra 4 bardak suyumuz var. 1
2, 3, 4 bardak. Diğer bir malzememiz de çok az küçük bir parça kabuğu soyulmuş limon ekliyoruz. Daha sonra şekerimizi eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerin tamamen erimesi gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde karıştırmanız tutmaması için yeterli. Daha sonra ocağımıza alıyoruz. Şekerim kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağım. Ocağımın küçük gözünde, orta ateşte 15 dakika kaynadıktan sonra kapatacağım. Şerbetim ve tatlım ılık olunca şerbetimi tatlıya dökeceğim. Hazırlıyorum. Daha sonra şerbet dökme ile devam ediyoruz. Unutmayın, kaynayınca saate bakıyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Kızardı tatlımız. Şimdi şerbetini dökeceğiz. İkisi de soğudu arkadaşlar. Kavanoza alıp soğuttum. Şerbetimizi dökmeye başlıyoruz. Servis yapmadan önce parçaların arasını tekrar kesebilirsiniz. Şerbetini aldığında tatlımız iftarımıza hazır. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinize sevgiler yolluyorum.